Günümüzde Avrupa'dan Çin'e uzanan bölgede 6 ana Türk devleti bulunuyor. Ayrıca Rusya, Çin, İran, Moldova ve diğer birçok ülkede farklı inançlara sahip Türk topluluklarına da rastlanır. Ancak sadece bağımsızlık sahibi Türk devletlerini ele aldığımızda 4,7 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahiptir ve bu dünya sıralamasında en büyük 7. ülkeye eşdeğerdir. Bütüne bakıldığında 162 milyonluk toplam nüfusla en kalabalık 9. ülke olsak da nüfusun neredeyse yarısından fazlası Türkiye'de yaşıyor. Nüfusun 1/4 Marmara gibi küçük bir coğrafi lokasyona sıkışmış gibi dursa da aslında bu istatistik dağın sadece görünen bir kısmı. İran ve Rusya başta olmak üzere başka ülkelerde yaşayan milyonlarca Türk var. Özellikle de Rusya'da Budist Türklerden tutun da Hristiyan Türklere ve Müslümanlara kadar büyük bir Türk yelpazesi bulunuyor. Net bir sayı veremesem de sadece bu iki ülkede bile 50 milyona yakın bir nüfus bulunurken tüm dünyaya yayılmış gurbetçi nüfusları da cabası. Öte yandan Moldova ve Ukrayna'da Türkçe konuşan Hristiyan Gagavuz halkı da bulunmaktadır. Ayrıca Çin'in Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlar ve Irak'ta yaşayan Türkmenler bu sayıya dahil değil. Belirtmek gerekirse Doğu Türkistan 1.665.000 kilometre yüzölçümüne ve 25 milyonun üzerine nüfusa sahip. Dolayısıyla bu potansiyeldeki bir nüfus dünya ekonomisine şekil veriyor gibi düşünülebilir. Bağımsız 6 devletin toplam gayri safi yurt içi hasıla değeri yaklaşık 1,3 trilyon dolar ve bu da dünyanın en büyük 14. ekonomisi olduğu anlamına geliyor. Belki birkaç sene önce bu sıralama yapılsa muhtemelen ilk onun içerisinde olabilirdik. Az önceki cümlemden de anlayacağınız üzere ne yazık ki birçok Türk devleti ekonomik dalgalanmalar yaşıyor. Pekala, neden tek bir Türk devleti yok da dağılmış bir Türk coğrafyası var? Doğuda Rus Çarlık rejiminin yıkılması 1920'ler ve 30'larda bugünkü Orta Asya Cumhuriyetlerinin ve Azerbaycan'ın temelini oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerin kurulmasına yol açtı. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Avrupa'ya dönük Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasına neden oldu. Giderek Ruslaştırılan Kafkasya ve Orta Asya'dan çok farklı bir rota izleyen Türk dünyası iki parçaya bölünmüştü. Bu durumun yarattığı yabancılaşma özellikle Soğuk Savaş sırasında iyice belirginleşti. NATO'ya katılan Türkiye, sonraki 40 yıl boyunca Orta Asya'daki Türk halklarıyla neredeyse hiçbir ilişki kuramadı. Ancak tüm bunlar 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte değişmeye başladı. SSCB'nin dağılmasıyla 5 Türkiye Cumhuriyet 2 Mart 1992'de Birleşmiş Milletler'e katıldı ve bağımsız devletler haline geldi. Bu süreçte Türkiye, kurulan yeni devletler üzerindeki etkisini genişletmeye çalıştı. Onları tanıyan ilk ülke olmanın yanı sıra Ekim 1992'de Ankara'da bir zirve düzenlendi. Bağımsızlıklarını kazanmış olmalarına rağmen cumhuriyetler ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan Moskova'ya bağlı kaldıkları gibi Rusça bölgesel ortak dil olarak kalmayı sürdürdü. Ekim 2009'a kadar Türk dünyası kendi kabuğunda şekillenmeye devam ederken Türkiye'nin başını çektiği Azerbaycan, Kazakistan ile Kırgızistan'ın içinde bulunduğu yeni bir teşkilat kurulması gündeme geldi. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi kuruldu. Sonraki yıllarda ülkeler arasında ekonomik, siyasi, ticari ve kültürel bağlar genişledi. Macaristan ve Türkmenistan gözlemci olurken Özbekistan 2019'da grubun 5. tam üyesi olarak karşımıza çıktı. Ancak bu buluşmaların içi yeterince dolu değildi. Bu yüzden 2021 yılında konseyin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi ve Türk Yatırım Fonu oluşturuldu. Uluslararası alanda tanınırlığı olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gözlemci devlet olarak teşkilata katıldı. Dağlık Karabağ sorununun bitmesiyle beraber yeni yıl itibariyle Azerbaycan başta olmak üzere birçok Türk devletinin Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacağını düşünüyorum. Tüm bunlar Türk coğrafyası için oldukça önemli ve kararlı adımlar. Çünkü bölgede Rusya ve Çin gibi önemli faktörler bulunuyor. Her iki ülkede Orta Asya'daki Türk devletleri üzerinde önemli bir ticari güce sahip. Ayrıca her ikisi de Asya ve Afrika'dan Avrupa'ya uzanan ticaret bağlantıları kurmayı amaçlıyor. Bu farkındalığın bir parçası olup yeni bir jeopolitik güç unsuru olarak kendimizi ön plana atmamız gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse doğudaki Türk toplulukları ile batıdaki Türk halkı arasında uzun bir ayrılık tarihi olmasına rağmen önemli etnokültürel bağlarımız var. Türkmence, Azerbaycanca, Kazakça ve Kırgızca gibi birçok Türk dili karşılıklı anlaşılabilecek yakınlıkta. Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi çok benzer olsa da küçük farklılıklar nedeniyle bazen anlaşılması zor olabiliyor. Onlar Batı dünyasında da olduğu gibi X ve Q harflerine sahipler. Bunların dışında ters E harfi de bulunuyor. Açıkçası Azerbaycan seyahatimde bu harfler birbirimizi anlamaya engel olmadı. Ancak Hazar'ın ardında kalan Türk coğrafyası için benzer şeyleri söylemek mümkün değil. Çünkü bu bölgede yer alan Türk devletleri Kiril alfabesine daha çok maruz kaldığı için anlaşılması daha güç olabiliyor. İşte bu yüzden birçok Türk devleti Kiril alfabesinden Latin alfabesine kademeli olarak geçiş gerçekleştirmeye çalışıyor.
Mesela 2017 yılında dönemin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2025 yılına kadar bu geçişi tamamlayacaklarını söylemişti. Bana kalırsa Türk devletlerinde yaşayan insanların birbirini rahatlıkla anlaması için bu oldukça önemli. İşte bu nedenle şimdi size çok önemli bir haberden bahsetmek istiyorum. Türk dünyası ortak bir alfabe üzerinde anlaştı. Önerilen alfabedeki her harf Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil ediyor. Azerbaycan alfabesindeki 3 harf doğrudan ortak Türk alfabesine eklendiği gibi ayrıca şapkalı U ve şapkalı N harfleri de geldi. Bu harfler Kırgız, Türkmen ve Macar alfabelerinde de yer alıyordu. Türkiye'de her ne kadar şapkalı harflere alışık olsak da aslında bu harfleri çok nadir kullanıyorduk. Bu nedenle alfabeye yeni eklenen harfler ilk defa işiteceğimiz harfler olarak karşımıza çıkacak. Fakat işin doğrusunu söylemek gerekirse bu harfler sadece Türkiye ve bağımsız Türk devletleri için değil, bağımsız olmayan Türk Cumhuriyetleri için de oldukça önemli. Çünkü X, şapkalı N, Q gibi harfler özellikle Rus coğrafyasında özerk olarak varlığını sürdüren pek çok cumhuriyetin alfabesinde kullanılıyordu. Fakat söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Bu ortak alfabe şimdilik sadece bağımsız Türk devletleri için geçerli. Türk Devletleri Teşkilatı bir gün ortak anayasa çıkarırsa maddeler bu harfleri kapsayacak şekilde düzenlenecek ve böylece herkesin anlaması sağlanacak. Fakat bu söylediklerimin gerçekleşmesi için oldukça uzun bir sürece ihtiyaç var. Çünkü alınan bu ortak alfabe kararı şimdilik sadece Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun aldığı bir karardan ibaret ve resmi olarak devletlerin alması gereken kararlar bulunuyor. Öncelikle ortak alfabe teklifi tek tek tüm ülkelerin meclis ve liderlerine gönderilecek. Eğer bu süreç onaylanırsa yürürlüğe girecek. Açıkçası Barış Manço'nun da 2023 şarkısında belirttiği gibi beliren bir Turan fikri gerçekleşme olasılığı az gibi görünse de Türk Devletleri Teşkilatı varlığını askeri, ekonomik ve politik yönde devam ettirmeli. Hazar Denizi'ni bir Türk denizi haline getirmek kimileri için imkansız gibi görünse de oranın ticaret hacminden yararlanabiliriz. Öte yandan eğer Türk dünyası bir şekilde bu teşkilat sayesinde tek çatı altında buluşabilir ve işleri daha ciddi bir hale sokabilirse zamanında Osmanlı'dan güç alan birçok Güneydoğu Asya ülkesiyle kalıcı güçlü bağlar kurabilir. Malakka Boğazı'nın bulunduğu bu coğrafyada ufku geniş hayaller kurmanın kimseye bir zararı yok. Gerçeği söylemek gerekirse Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da hatta Somali'de de olmamız gerekiyor. Öte yandan Cumhuriyetimizin 100. yılında Azerbaycan'ın öz toprağı Dağlık Karabağ'ın Ermeniler tarafından boşaltılması, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde olmak üzere Türk dünyası için önemli birçok kazanımlar getirecek. Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı kısa bir zaman içerisinde tanıyacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız bu tanınmanın ardından Türk coğrafyası ve Rusya da bu süreci takip edecek. Orta Doğu ve Kafkaslardaki siyasi dengeler değişiyor gibi görünse de en büyük değişimler Avrupa ve ABD özelinde gerçekleşecek. Yeni dünya dedikleri yerde dünya ekonomisi değişecek. Dolayısıyla evet, birçok insanın Turan hayaliyle besleniyor olmasını doğal karşılıyorum. Fakat bu mümkün değil. En azından şimdilik ve bu sadece benim fikrim. Ne yazık ki birçok Türk devletinin siyasi ve bürokrasi açısından düğümleri var. Federe bir yapı bu yüzden işlevsel olmaz gibi duruyor. Bu nedenle şu ana kadar saymış olduğum değişen tüm coğrafya çıkarları için Türk Birliği, başta askeri olmak üzere demografi, ekonomi, ticari üzerinden ilişkilerini arttırmak zorunda. Türk Birliği ve BRICS değişen dünyada önemli roller alacak. İşte Türk dünyası bu yüzden oldukça önemli bir konumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti yüksek medeniyet ufkunda temiz bir güneş gibi doğacaktır.